Günaydınlar, günaydınlar. Şöyle kapımızı açalım. Beyrut'taki ve Lübnan'daki son günümüze başlayalım dostlar. Kaldığım hosteli göstermiştim. Şöyle dışarıdan binayı göstereyim tekrardan. Burası Downtown dedikleri şehir merkezinde 3 kilometre. Hamra'ya, yani en meşhur caddelerden, sokaklardan birisi Beyrut'ta. Oraya da 5 kilometre. Güzel bir mahalle, sakin bir mahalle. Hostel hemen böyle köşede kalıyor. Ben yalnız ters yöne mi gidiyorum? Şu karşıda parti binası gibi bir şey var ama hangi partinin bilmiyorum. Bayraklar falan var. Bu tarafa doğru gidip mi dönmem gerekiyordu, aşağıdan mı gidecektim, onu hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım aşağıdan gidecektim. Burası bir Hristiyan mahallesi. Şöyle ufak ufak böyle anıtlar koyuyorlar. Meryem Ana'nın anıtlarını orada dua ediyorlar. Sakin bir bölge. Nispeten daha çok elektrik var bu bölgede. Yani belki insanların durumu biraz daha iyidir ve jeneratörle aydınlatabiliyorlardır dükkanların, evlerini. Şehrin diğer kısımlarına nazaran burada daha fazla elektrik olduğunu fark ettim. Sanırım aşağıdan gitmem gerekiyordu cadde. Doğru oradandı. Önceki videolarda da bahsetmiştim. Balkonların dışını böyle perdelerle ya da çarşaflarla kapatıyorlar. İçerisi gözükmesin diye. Böyle bir kültür var Beyrut'ta. Beyrut'un genelinde insanlar karışık vaziyette yaşıyorlar. Hani Hristiyan mahalleleri, Müslüman mahalleleri, Ermeni mahallesi, bazı bölgelerde ayrı ayrı mahalleler var. Ama genel itibariyle birlikte yaşıyor insanlar. Şu an bulunduğumuz bu bölge genellikle Hristiyan mahallesi ama Ermeniler de yaşıyormuş bu bölgede. Ermeni mahalleleri de varmış burada. Ama asıl Ermeni mahallesi Burj Hamun tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bayağı büyük bir Ermeni diasporası yaşıyor. Sayılarını bilmiyorum ama kalabalık. Ara sokaklarda kiliseleri görmek de mümkün. Şehrin neresine giderseniz gidin şöyle bir manzarayla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Bir kilise var. Hemen yanında cami var. Ermeni Evangelist Kilisesi var hemen sağımızda. Burası benim kaldığım bölge. Dediğim gibi burada da Ermeni halkı yaşıyor. Ve onların ibadet ettiği kiliseler de var. Bir tane Ermeni Evangelist Kilisesi'nin önünden geçtik mesela. Geçen gün Burj Hamun'a gittim. Burj Hamun, Lübnan'da Ermenilerin yaşadığı en kalabalık bölge dostlar. Ermeni mahallesi olarak geçiyor. Merak ettim. Gittim oraya, dedim bir gezeyim. Bir de dedim birazcık çekebilirsem video çekeyim sizler için. Bu arada ben bu hikayeyi anlatırken arkaya Burj Hamun'dan, yani Ermeni mahallesinden çektiğim görüntüleri koyacağım. Siz o görüntüleri izleyerek bu anlattıklarımı dinleyeceksiniz. Her neyse ben video çekmeye başladım. Daha böyle 1 dakika oldu olmadı yanıma motorlu birisi geldi. Motorlu birisi yanıma böyle yanaşınca ben de refleks olarak kamerayı indirdim ve kapattım. Neden refleks olarak kamerayı indirdiğimi ve kapattığımı en sonda anlatacağım, anlayacaksınız. Her neyse çocuk direkt Türkçe konuştu benimle. Ne yapıyorsun burada dedi. Yolu böyle taş bloklarla ayırmışlar. Üzerine Azerbaycanlılara yönelik bazı yazılar yazmışlar. Azerbaycan Türklerinin terörüne karşı çıkın diye bazı yazılar var. Burada da Stop Azeri Aggression yazıyor. Yani Azeri zulmünü durdurun gibi bir şey yazıyor. Burada da Aliyev'i durdurun yazıyor dostlar. Hop aman, yol ortasında kaldık. Şu an Ermeni mahallesindeyim. Burası Beyrut'ta oldukça büyük bir bölge. Şöyle sizlere meydanını göstermek istiyorum. Burj Hamud olarak geçiyor. Bazı dükkanların üzerinde Ermenice tabelalar var. Hatta şu karşıda direkt Armenya yazıyor. Şöyle göstereyim. Burada bir tane pankart asmışlar. Üstünde Ermenice yazılar var. Bu videoda hep birlikte elimizden geldiğince Ermeni mahallesini gezeceğiz. Şöyle aradan geçeyim dostlar.
problem değil. Video problem değil. Türkçe konuştuğunu duyarlarsa Bilirse Türksün ya da Türkçe bir şeyler zannederler. Ha, kötülük yapacağım zannederler. Öyle o yüzden. zannederler. Çünkü herkes burada sadece burada. Bu mantıka Burç Hamud. Sadece Burç Hamud. Burç Hamud Tamam. Ermenilerindir. Ermeni mahallesi. Ermeni mahallesi burası. Yani ben çünkü geçtim. Sen konuşuyorsun, duyuluyor. Değil mi? Çünkü Ben bir şey söylüyorum. Buranın Yapma. fotoğrafını çektim. Sonra Bak, Ermenice yazı gördüm. Dedim burada da video çekeyim çünkü Beyrut'un her yerinde Burası çekiyorum. Her yerde Ermeni. Her dükkan Ermenidir. Her dükkan Ermeni. Burası Ermenilerindir çünkü 100 yıl önce buraya gelmişler. Türkiye'den Suriye'ye, Suriye'den buraya. Sen de Ermeni mantık. misin? Ben de Ermeniyim. Babam da Ermeni. Herkes Ermeni. Ben buradan değilim. Ben aşağıda oturuyorum. Burada oturmuyorum. Ama burada herkes Ermeni. Yani bir şey yapacaksan yapma. Yüksek sesle yapma. Yani sadece çek. Git burada başka yerde konuş. Sıkıntı olur bana diyorsun. Sana senin için yani ben Teşekkür ederim. Sen nereden Bilmiyorum. öğrendin Türkçeyi? Çok güzel konuşuyorsun. Herkes biliyor burada. Herkes biliyor Türkçe. Burada herkes biliyor. Biz kardeşiz. Evet, doğru. 600 sene Doğru. orada yaşamışız. Doğru valla. Sonra politika işte burada gelmiş. Evet, Bildin mi? maalesef. Burada herkes bilir. Onun için diyorum eğer konuşursan anlarlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok sağ olun. Şey istiyor musun? Canının sağlığı. Canının sağlığı. Çok teşekkür Dikkat ederim. et, kendine dikkat et. Tamam, sen de dikkat et kendine. Görüşürüz. Dedim video çekerek geziyorum dedim. YouTuber'ım. Burada da dedim video çekmek istedim. O yüzden dedim hani anlatıyordum çevrede ne var ne yok. Dedi ki burası Ermeni mahallesi. Ben dedi yanından motorla geçiyordum. Senin Türkçe konuştuğunu duydum. Burada dedi hep Ermeniler yaşıyor. Hemen hemen dedi birçoğu Türkçe biliyor. Seni dedi duyarlarsa zarar verirler sana. Bazı kimseler seni bir yere çeker ve döverler dedi. Ama dedi herkes sana burada zarar vermez. Yanlış anlama beni dedi. Ama bazı insanlar Türklerden gerçekten nefret ediyor ve seni bir yere çekip döverler. Böyle bir şey yaşamanı istemem. Sen benim kardeşimsin dedi. Şimdi çocuk böyle iyi niyetle uyarı niteliğinde bana yanaşınca ben de sormak istedim çocuğa. Hani ben hani burayı gezmek istiyorum. Göstermek, anlatmak istiyorum. Kötü bir niyetim yok. Dedim ki sen bana gezdirir misin? Yok dedi, ben dedi burayı sana gezdiremem. Senden dedi buradan uzaklaşmanı rica ediyorum. Çünkü başına bir şey gelsin istemiyorum. Bu benim sana uyarım. İstersen gez, istersen video çek ama dedi sonuçlarına sen katlanırsın. Bayağı bir sohbet ettik biz o çocukla. 10 dakika kadar sohbet ettik aslında. Ama benim aklıma ilk başlarda video çekmek gelmedi. Böyle elimde kamerayı aşağıda tutuyorum. Kayıt tuşuna bassam aslında bütün diyaloğu alırdım. Ama aklıma gelmedi maalesef. Ve sonlarına doğru aklıma gelince böyle 2 dakikalık bir konuşmamızı sanırım yakaladım. Çocuk halimi hatırımı sordu. İşte nasılsın dedi, iyi misin dedi, ne yapıyorsun Lübnan'da falan. Böyle sohbet ettik yani. Çok iyi niyetli, yardımsever. Benim iyiliğimi düşündüğü için o uyarıyı yaptı aslında bana. Öyle bir sohbet ettik. En son dedi biz kardeşiz dedi. Hani Anadolu'dan göçtük biz de. Benim ailemdeki herkes Türkçe biliyor. Bu bölgedeki hemen hemen herkes, birçok kişi Türkçe biliyor. Ama işte bazı kişiler var halen nefret ediyorlar. Azerbaycanlılardan, Türklerden nefret ediyorlar. O yüzden senin iyiliğini düşünüyorum. Duyduğum için gelip uyarmak istedim seni dedi. Öyle bir diyalogumuz olmuştu. Ben de onun uyarısını dikkate aldım. Ama bir yandan da merak ediyordum. Girdim mahalleyi gezdim. Kamera, telefon hiçbir şey çıkarmadan girdim mahalleyi gezdim. Gerçekten küçük Ermenistan orası. Çocuk da aynısını söyledi bana. Burası küçük Ermenistan dedi. Gerçekten küçük Ermenistan orası. Her yerde Ermenistan bayrakları var. İşte Türkiye'yi ve Azerbaycan'ı suçlayıcı bazı duvar yazıları var. Hakaretler var vesaire. O gün hiç telefonu çıkarıp fotoğrafta yapmadım, çekmedim. Hani belki çocuk haklıdır. Belki de böyle birazcık korkutmak ve beni oradan uzaklaştırmak da istemiş olabilir. Çok o ayrımı yapamadığım için dedim ki bir ara ben buraya gelir biraz daha erken bir vakitte gezerim. Geçen yine erken uyandım. Saat böyle 8:30 gibiydi. Dedim bir gideyim oraya. Yarım saat yürüme mesafesinde benim hostelimden. Gittim. Sabah tam 9'da Ermeni mahallesine vardım. Hemen hemen her yer kapalıydı böyle. Kapı duvar, kepenkler kapalı. Dedim en azından kimseyi de böyle rahatsız etmem. Omzuma taktım kamerayı. Sokaklarda birazcık yürüdüm. Siz o videoları, görüntüleri izliyorsunuz şu an. Ve o duvar yazılarını sizlere çekip göstermek istedim. Ne yazık ki hala aramızdaki bu husumet
devam ediyor. Yani ben isterim ki bütün halklar, bütün insanlar kardeşçe yaşasın. Gerçekten bunu canı gönülden istiyorum yani. Bak samimi söylüyorum yani. Ben artık hiçbir düşmanlık, bir kan davası bir şey istemiyorum. Tabii bunlar çok derin mevzular. Hiç girmeyeceğim o konulara. Ama gönül isterdi ki orada rahat rahat gezeyim, halkla sohbet edeyim. Belki bunu yapsam çok fazla insan hoş karşılayacaktı beni. Eminim karşılayacaktı. Ama çocuğun dediği gibi bana zarar vermek isteyen birileri de çıkabilirdi. Kimseyi de öyle rahatsız etmek istemedim. Çünkü hassas bir konu. Ama merak da ediyor insan. Gerçekten merak ediyor. Yani bilmiyorum. Bu konuşmayı yaptığım için bile beni linçleyecek, bana kızacak. İşte Ermeniler bizim düşmanımız diyecek bir sürü insan vardır. Niye onlarla aramızda barış istiyorsun? Niye kardeşlik türküleri söylüyorsun? Diyecek eminim insanlar da vardır. Ama beni tanıyan tanıyor. Ben dünya üzerindeki her bir bireyin barış içinde ve kardeşçe yaşamasını savunan bir kardeşinizim. Beni seven böyle sevsin, sevmeyen de canı sağ olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Böyleydi dostlar, yani orayı da gördüm. Keşke daha fazla video çekebilseydim, insanlarla konuşabilseydim ama maalesef. Yani rahatsızlık vermek istemediğimden aslında çok da zorlamak istemedim durumu. Ama bir gün olada Ermenistan'a gidersek oradaki insanlarla diyalog kurup konuşmaya çalışırız. Burası downtown bölgesi, yani şehrin merkezi. Şimdi şu karşı tarafta köprü gibi bir şey var. Orayı göstereceğim sizlere. Orası Hamra'ya bağlanan araç yolu. Bahsettiğim yol ayrımı burası dostlar. Akşamları feci karanlık oluyor bu bölge. Bazı binalarda elektrik oluyor ama birçoğunda yok. O yüzden buradan geçerken o karanlığı görüyorsunuz. Neden refleks olarak kamerayı indirdiğimden de bahsedeyim. Lübnan'da farklı gruplar var biliyorsunuz. Bunların kendi istihbarat ağı var. Ve bu istihbarat ağına mensup elemanlar genelde motorlarla geziyorlar. O yüzden yanınıza motorlu biri geldiği zaman herhangi bir grubun istihbarat elemanı olabilir. Bunu nereden biliyorum? Biliyorsunuz bazı videolarda bahsettim. Ben Hizbullah tarafından gözaltına alınmıştım. Öyle bir istihbarat elemanı motorla gelip yanlarına çağırmıştı beni. Kalabalık bir gruptu onlar. Onların yanına gittikten sonra da sorgun başlamıştı. Daha sonrasında bir jiple gelip beni almışlardı. Karanlık bir sokakta sorgum devam etmişti. En sonunda da kendi karargahları mı diyeyim bir yere götürdüler. Yani Hizbullah'a ait bir yere götürdüler. Full karanlık bir sokak, tamam mı? Sadece bir tane binada elektrik var ve bir katında elektrik var. Orası da Hizbullah'ın kendi şeyi yani binası ve evi diyeyim. O eve beni sokmuşlardı. Orada bir tane sorgu odası vardı. Oraya takıp sorgulamışlardı. Oradan biliyorum yani. O istihbarat elemanının motorla yanıma gelmesiyle başlamıştı her şey. Ondan sonra buradaki birkaç kişi de söyledi bana, motorlulara dikkat et demişti. Oradan biliyorum yani. Şimdi sarı binaya geldim. Burası Beit Beyrut olarak da geçiyor. Kurşun izlerini, şarapnel parçalarının, bombaların bıraktığı izleri görüyorsunuz dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burası bir simge bina diyebilirim. İç savaş döneminde hasar alan yüzlerce binadan bir tanesi. Bugün böyle müze gibi düşünebilirsiniz. Burada bir müze var ama hep kapalı. İnsanlar gelip burada, yani turistler gelip burada fotoğraf çekiyorlar. İç savaşın izlerini çok net bir şekilde görebiliyoruz bu binadan. Hala kurşun izleri duruyor. Biliyorsunuz 15 yıl sürmüştü iç savaş. Şu an hala bir savaş var Lübnan'da. Hizbullah'la İsrail arasında. Ben gelmeden önce savaş vardı. Şu an Lübnan'dayım. Hala savaş devam ediyor. Bugün Lübnan'daki son günüm. Umarım bir aksilik olmadan ülkeden ayrılabiliriz. Ve umarım bu savaşta en kısa sürede son bulur. Çünkü herkesi ve her şeyi etkiliyor. Biliyorsunuz yani savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatacak değilim sizlere.
Birçok yerde duvar yazısı görüyorsunuz, grafitiler görüyorsunuz. Yani öyle bir halde ki şehir, bu tarz çöplüğe dönmüş binalar görmek, sokağın bir köşesini böyle çöplük vaziyette görmek, bir sürü grafiti ve duvar yazısı görmek o kadar normal geliyor ki insana burada birkaç gün gezdikten sonra. İşte karşıda binaları görüyorsunuz. Yoksulluk içinde yaşıyor insanlar. Yani o Ermeni mahallesine gittim, onlar da yoksul. Hizbullah'ın bölgesine gitmiştim, onlar da yoksul. Yani sadece Zeytuna Bey dedikleri o bölge ve oranın çevresindeki insanlar biraz varlıklı diyebilirim. Onun dışında gezdiğim neresi varsa hep yoksulluk içerisindeler. İlk videoda buraya gelip gezmiştim. Burası sinema dostlar. İç savaşta o kadar çok hasar almış ki geldiği duruma bakın. Harabeye dönmüş durumda. Telleri kesmişler. İçeriye girip bakabiliyorsunuz. Duvarlardaki mermi izleri, bomba izleri burada da gözüküyor. Çöplük. İçeriği de göstereyim size. Sonra Hamra'ya doğru yürümeye devam edelim. Her yerde bir grafiti var, bir slogan var, bir duvar yazısı var. İçerisi de bu şekilde. Burada Muhammed Emin Camii var. Hemen aşağıda da Şehitler Meydanı. Biraz önce Beyrut'un önemli noktalarından birinin önünden geçtim. Necmet Meydanı'ydı sanırım. İlk geldiğimde de askerler tarafından çevrelenmişti ve korunuyordu. Şimdi de aynı. İki gelişimde de giremedim oraya. Sürekli bir asker var ve kapatmışlar. Önlem almışlar, yani barikat kurmuşlar önüne. Sordum geçen askere. Dedim girebilir miyim dedim, hani meydanı göreceğim, bir fotoğraf çekeceğim. Yok dedi, içeriye girişler yasak dedi. Kim varsa içeride, niye koruyorlarsa bilmiyorum. Birkaç tane böyle cami var, kilise var. Saat kulesi var. Tarihi bir meydan. Lübnan'dan ayrılmadan önce buradaki en sevdiğim şeyi yemeye geldim dostlar. Falafel. Şöyle dürüm falafel yapacak bana Abdülaziz. Onunla bir önceki gelişimde tanışmıştım. Tahini sosu da döküyor. Bayağı lezzetli bir sosu. Şükran. Ne kadar fiyatı onu da söyleyeyim sizlere. 200.000 Lübnan lirası dostlar fiyatı. Lübnan'a ilk geldiğimde tanışmıştım Abdülaziz'le. Şans eseri bulmuştum burayı. Yedim ve çok beğendim. Çok lezzetli yapıyor gerçekten. Güzel bir dostluğumuz olmuştu ilk geldiğimde, böyle sürekli gelip yiyordum. 2 hafta kalmıştım ben ilk gelişimde Lübnan'a. Neredeyse her gün yemişimdir ya, aynen. Lübnan, yani Beyrut'ta olduğum her gün yedim ama tabii Beyrut dışında da vakit geçirmiştim ilk gelişimde. Hep şimdi sadece Trablusgarp'a gittim. Başka yerlere gitmedim. Vaktim birazcık daha kısıtlıydı. Oradan burası aklımda kaldı. Sürekli böyle gelip gidip yiyordum. O zaman ne kadar? 22.000 Lübnan lirasıydı. 80 Amerikan senti gibi bir şey yapıyordu yani, yaklaşık 1 dolar. Şimdi 2 sene sonra 200.000 Lübnan lirası olmuş. O da ne kadar yapıyor? 2.2 dolar mı? 2.5 dolara yakın bir fiyat diye hesaplıyorum sanırım. Aynen 2.2 dolar gibi bir şey yapıyor. Enflasyon. Burada da Beyrut'un eski fotoğrafları var. Baksanıza ne kadar güzel gözüküyor.
Bir zamanlar Doğu'nun Paris'i. Arkadaş bu nasıl bir ayrım ya? Şu sol taraftaki binaya bakın. Bir de hemen dibindeki, bitişiğindeki binaya bakın. Şu sağ taraf garibanlık. Sol taraf kendini nispeten kurtarmış bir hayat. Öyle yorumlayabiliriz. Ay ay. Bu kadar keskin bir ayrım beklemiyordum. Fotoğrafları, karikatürleri paylaşıyorlar ya böyle. Bir tarafta o lüks yaşamlar, zenginlik, böyle havuzlu villalar, bahçeler, bilmem neler. Böyle bir duvar germişler. Diğer tarafta gecekondular, yoksulluk, garibanlık. Onun gibi olmuş işte ya şu. Onun gibi olmuş yani. Kendimizi karşıya atalım. Deniz manzarasını izleyelim. Korniş'e geldim dostlar. Burası Beyrut'un kordonu. Hemen sağ tarafımızdaki cadde Paris Caddesi olarak geçiyor. Şehir sağ tarafımızda kaldı. Şöyle binaları görüyorsunuz. Sol tarafımızda da Akdeniz. Burası gün batımına yakın bir zamanda bayağı güzel bir manzaraya sahip oluyor. Çünkü güneş bu taraftan batıyor. Şahane bir görüntü oluyor. Genelde insanlar burada takılıyorlar. Bu abimiz gibi spor yapanlar oluyor. Arabalarını böyle sağa çekiyorlar caddenin sağ tarafına. Sandalye atan var, nargile getiren var. Takılıyor insanlar yani. Keyif çatıyor burada manzaraya karşı. Akdeniz güzel tabi. Şehir şöyle ilerliyor. Daha sonrasında şöyle devam ediyor. Orası da ülkenin kuzeyine gidiyor. Son durak Trablusşam. Oradan sonra köyler devam ediyor. O köylerin ilerisi de Suriye. Have you been in Turkey before? Yeah, I went to Istanbul. Istanbul. Yeah. Did you like? Yeah, it's a nice city. It has many historic sites and has a nice culture as well. And what do you know about Turkey more? Not much. Not much things? No. How many days did you stay in Istanbul? Like a week? You visit mostly historical Yeah, the part? historical sites. Yeah. What do you think about food? Food is good, but here is better. Here is better. Okay. In Beirut, I think it's the best food you can find. Oh yeah, it's and very. the best hospitality. Ah yeah, it's very good restaurants here actually. I like Lebanese food. What do you think about Turkish hospitality? It's nice, but they should be more friendly, I think. Okay. Yeah. Something happened? Bad? No, not really, but they're not really every time smiley and like they want to serve their guests. What documentary are you working on? I have a YouTube channel, so I make travel vlogs. What is it? I can write. It's my name, Burak Durgun. B-U? Burak, B-U-R-A-K, D-U-R-G-U-N. C-U-R? D-U-R-G-U-N. G-U-R? G-U-N. G? Yes, that is. Buradaki tayfa da güzel havanın tadını çıkarıyor. Bak bak bak, abime bak be. Nargileyi koymuş. Orada titriyor. Güneşleniyor. Sıcak basınca da suya girer. Oh mis. Hava güzel tabi. Tadını çıkarın. Orada balık tutan abilerimiz var. Güneşlenen, denize giren abilerimiz, kardeşlerimiz var. O nereden iniyor öyle ya? Bak merdiven yok. Oradan tutuna tutuna inecek. Ha bu dayı da bak. Burada taşlar aralık galiba. Onlara basıp basıp çıkıyorlar ya da iniyorlar. Elimde kamerayı görünce laf attı arkadaş. Ne yapıyorsun dedi, video çekerek mi geziyorsun dedi. Seyahat videoları mı çekiyorsun dedi. Evet dedim, öyle geziyorum. Konuşmak ister misin dedim hemen, ben de fırsattan istifade. Tam böyle kamerayı açarken nerelisin filan diye sordu, dedim Türkiye. O esnada ben de hani
merak ettiklerimi sorayım istedim. Türkiye'ye gittim mi, yemekler nasıl, insanlar nasıl vesaire. Lübnan daha iyi diyor. Yemekler de daha iyi diyor. Misafirperverlikler de daha iyi burada diyor. Tabii herkesin kendi düşüncesi, bilemem. Güler yüzlü ama yani buranın insanları. Evet dostlar, Hamra'ya ve Beyrut'a veda ediyoruz. Burada bir tane taksici abi vardı, onunla konuştum. Havaalanına götürecek beni. Selamünaleyküm. Aleyküm. 10 dolara götürecek dostlar. Normalde 15 dolara havaalanından buraya getiriyorlar. 10 dolara gideceğiz havaalanından. Uber'den baktım 8 dolar, 9 dolar, 10 dolar civarı gözüküyordu. Uber niye çağırmadım? Çünkü havaalanında otopark kısmı var. Uberciler belki otopark kısmının parasını da bizden isteyebilir ki istiyorlar. O da 3 dolar. Yani hemen hemen bu fiyata gelecekti. Hiç o yüzden Uber'le uğraşmak istemedim. Abi otopark parası da içinde dedi. Sağ olsun şimdi yola çıktık, götürecek beni. 5 dolarını Amerikan doları olarak vereceğim. Cebimde 5 dolar kalmıştı. 5 doları da Lübnan lirası olarak vereceğim. Burada kabul ediyorlar dostlar. Amerikan doları da kabul ediyorlar. Lübnan lirası da kabul ediyorlar. Son kez böyle Beyrut'un ara sokaklarına ayrılmadan önce bir kez daha bakalım. Habibi. Habibi. Dostlar ben havaalanına geldim. Check-in'imi yaptım. Gümrükten de geçtim. Artık uçağımı bekliyorum. Lübnan'a veda etme vakti. Ay ay. Bitirdik be bu geziyi de. Şimdi Türkiye'ye döneceğim. Çok kısa bir süreliğine. Ondan sonra tekrardan seyahat edeceğim. Etmem gerekiyor. Türkiye'de çok uzun kalmayacağım. Uzun kalma gibi bir planım yok. Ama nereye gideceğimle ilgili çok net bir planım da yok. Aslında kafamda bir yer vardı. Orası biraz daha ertelendi gibi. O yüzden şu an için nereye gidebilirim bilmiyorum. Böyle birazcık uzun bir rota çizmeye çalışıyorum ama henüz kararlaştıramadım. Lübnan güzeldi. Elimden geldiğince gezip görüp anlatmaya çalıştım sizlere. Buradaki durumu aktarmaya çalıştım. Yani çok da iç açıcı bir durumda değil Lübnan. Bundan birazcık bahsetmeye çalıştım videolarımda. İnsanlar çekiniyor buraya gelmek için ki haklılar da yani. Aktif bir savaş var ülkede. Hem ekonomiyi etkiliyor hem insanların yaşamını etkiliyor, güvenliğini etkiliyor, her şeyi etkiliyor yani. O yüzden turist bile yoktu ülkede ya. Gerçekten ülkede turist yoktu. Ben çok şaşırdım demeyeceğim de bu kadarını beklemiyordum. Yine de böyle birkaç tane deli görürüm sokakta diye düşünüyordum da yoktu. Bir tahmin edin bakalım bundan sonraki ülke neresi olacak? Ben de bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım. Bakalım doğru bilen çıkacak mı? Dostlar bu videoluk bu kadar. Lübnan seyahatini de bitirdik. Artık bir sonraki videoda yeni ülkede görüşmek üzere diyeyim. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Keyfiniz umarım hep yerinde olur. Sağlığınız da hep yerinde olur. Adios amigos diyorum. Videoları beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız. Abone olmak gerçekten çok önemli. Yeni kitlelere böylelikle ulaşıyorum. Videoları beğenmek ve yorum atmak da çok önemli. Kanalım gelişiyor böylelikle. Çok mutlu edersiniz beni. WhatsApp gruplarında arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza gönderebilirsiniz videolarımı. Böylelikle yeni insanlar çekebiliriz kanala. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere. Adios amigos.